Önce iOS veya Android cep telefonlarının kamera performansını arttıran en iyi uygulamaları, sonra da yine ayrı ayrı olmak üzere en iyi fotoğraf ve en iyi video düzenleme uygulamalarını konuştuk. Mobil fotoğrafçılık serisinin bu haftaki son videosunda ise ister kurumsal, ister kişisel amaçlar için harika tasarımlar hazırlayabileceğiniz en iyi uygulama alternatifleri var. Özellikle bölümün kapak resmini de hazırladım. Son önerimi kaçırmayın derim. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler ve uygulamaları hakkında rehber içerikler paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başlangıcı daha önce etkileyici Instagram hikayeleri bölümünde paylaştığım alternatifleri kısaca hatırlayarak yapalım. Tasarım uygulaması dendiğinde bence hala akla gelen ilk alternatif Canva. Çünkü içerisinde zihin haritası oluşturma gibi aklınıza bile gelmeyecek birçok kategoride 60.000'i aşan hazır şablona sahip. Üstelik kullanıcı dostu arayüzü ile pro görsellere erişmediğiniz sürece ücretsiz olarak da gayet güzel kullanabiliyorsunuz. Unfold daha çok hikaye veya gönderi ağırlıklı hazır şablonlar içeren fotoğraf veya videolarınıza da filtreler veya efektler ekleyebileceğiniz bir alternatif. Diğerlerinden ayrışan farkları ise biyografi tarzında kendi sitenizi oluşturabileceğiniz ve Instagram akışınızı önceden planlayıp bir bütün olarak görebileceğiniz eklentilere sahip olması. StoryArt, iOS cihazlardaki adı nedense Artstory, yine hikaye ve paylaşım odaklı şablonlar içeren bir başka başarılı seçenek. Uygulamayı öne çıkaran özelliği ise özellikle yıllık abonelik seçeneğinin diğer seçeneklere göre daha uygun fiyatlı olması. Eğer çok profesyonel içerikler aramıyorsanız tam bir fiyat performans uygulaması olduğunu söyleyebilirim. Mojo ise ilk bölümün tüm seçenekler içerisinde bence en başarılı olanı, ayrıca benim de hem hikayelerimde hem de gönderilerimde tercih ettiğim seçenek. Çünkü içerisinde çok fazla şablon, animasyon, efekt, GIF, müzik, çıkartma, metin ve boyut formatı barındırıyor. Ben en çok hareketli küçük sosyal medya animasyonlarını ve tüm şablonlarının rahatlıkla özelleştirilebilmesini seviyorum. Fazla detaya, açıklamalara ve şuralara eklediğim merak edenler daha fazla detaya, açıklamalara ve şuralara eklediğim linklerden ulaşabilirler. Bu bölümün önereceğim ilk seçeneği ise eskiden Over olarak bildiğimiz ancak GoDaddy tarafından satın alındıktan sonra adı değişen Studio. Uygulamaya Android ve iOS gibi mobil platformlardan veya studio.godaddy.com web adresinden de erişilebiliyor. Instagram hikayesi, poster, logo, kartvizit veya duvar kağıdı gibi 17 kategoriye ayrılmış hazır şablonlara sahip. İçerisinde direkt Unsplash veya Pixabay gibi bedava stok sitelerinin kütüphanelerine erişebileceğimiz sekmeleri de bulunuyor. Birden fazla öğe ile katmanlı olarak çalışılabilen stüdyoda renk düzenleme, tonlama, çıkartma şekil, metin ekleme, maskeleme veya kolaj hazırlama gibi işler rahatlıkla yapılabiliyor. Ama ben size mobil yerine online versiyonu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü gördüğünüz gibi daha kolay ve hızlı düzenleme yapılabilen bir arayüze sahip. Stüdyonun artıları 67.000 gibi oldukça yüksek sayıda hazır şablona sahip olması ve aylık veya yıllık abonelik seçeneklerinin daha uygun olması. Eksi yönleri ise ücretsiz içerik sayısının az olması, Türkçe dil desteğinin bulunmaması ve şimdilik cep telefonlarından hazırlanan projelerin web sitesinden görülememesi. Ancak bu konuda da çalışmalara başlandı, eklenmiş. Sıradaki önerim Adobe'nin bir uygulaması olan SparkPost. Önceki alternatiflerimizde olduğu gibi Android, iOS veya online gibi çoklu platform desteği de bulunuyor. Üstelik cep telefonlarımızdan başladığımız projeye eve gelince bilgisayarımızdan spark.adobe.com sitesine girerek de devam edilebiliyor. Cep telefonlarına yönelik uygulamasının arayüzü bölümde bahsettiğim diğer alternatiflere göre daha sade ve kullanışlı. Hazır şablonlar temalarına göre 10 ayrı bölüme ayrılmış ve içerisinde hem görseller hem de video kalıpları yer alıyor. YouTube, LinkedIn, Snapchat veya Twitter gibi tüm sosyal medya platformlarına içerikler hazırlayabilir, metinlerinize veya fotoğraflarınıza animasyonlar ekleyebilir, objenin veya kişinin arka planını temizleyebilir, katmanlı olarak çalışabilir veya Adobe'nin zengin kütüphanesinde yer alan fotoğraf, ikon, çıkartma, logo gibi öğelerini kullanabilirsiniz. Ücretsiz şablon alternatiflerinde Canva ve Studio'nun ortasında bulunuyor. Ancak önemli bir fark olarak projelerin çıktılarına filigran ekleniyor. Aynı durum arka planını kaldırdığımız PNG formatındaki fotoğraflarımız için de geçerli. Tabi sonradan filigranlı bölümü crop
Tabi sonradan filigranlı bölümü croplayarak çıkarmak da başka bir seçenek. Eğer tüm içeriğe ulaşmak ve filigranı da kaldırmak isterseniz bu durumda Adobe'nin diğer uygulamaları ile beraber sunduğu aylık veya yıllık paketlerden birini seçmeniz gerekiyor. Son sırada ise daha önce en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarında da bahsettiğim ve diğer seçeneklerden hem içerik hem de arayüz olarak tamamen farklılaşan Pixlr yer alıyor. Uygulamanın mobil ve online servislerinin yanında bu sefer ek olarak PC veya Mac bilgisayarlar için yükleyebileceğiniz programları da bulunuyor. Ancak online web sitesi ile mobil uygulaması birbiriyle maalesef senkron çalışmıyor. Öncelikle cep telefonları için geliştirdikleri uygulaması diğer alternatifler kadar kolay kullanılamıyor. Çünkü hem metin, görsel, etiket gibi her bir katmanı ayrı ayrı düzenlemek gerekiyor ve bir kere kayıt edildiğinde katman üzerinde tekrar değişiklik yapılmasına izin vermiyor. Ancak pixlr.com'dan ulaşacağınız online versiyonu ise tamamen farklı. Ana sayfada profesyoneller için daha güçlü araçlara sahip olan Pixlr E ve kullanımı diğerine göre daha kolay, dolayısıyla daha hızlı tasarımlar oluşturabileceğiniz Pixlr X olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Her ikisini de deneyip hangisi kolayınıza geliyorsa kullanabilirsiniz. Yapay zekayı da destekleyen düzenleme sayfası Photoshop'u andırıyor ve neredeyse benzer araçlara da sahip. Instagram hikayesi, Facebook gönderileri, özgeçmiş, kartvizit, haber bülteni veya davetiye gibi çok sayıda hazır şablonu kullanarak tasarımlar hazırlayabiliyorsunuz. Birden çok öğe ile katmanlı çalışmalar, maskeleme, istenmeyen öğeleri silme, kesme, boyutlandırma, klonlama gibi oldukça fazla düzenleme aracı bulunurken stok görseller, videolar veya çıkartmalar bulunan kütüphaneye de sahip. Ayrıca ücretsiz resim kolajları oluşturma ve bugüne kadar kullanmadığıma pişman olduğum arka planı kaldırma gibi ekstraları da bulunuyor. 30 günlük deneme sürümünün ardından ister aylık veya yıllık abonelik seçeneklerinden biriyle isterseniz de benim yaptığım gibi her bir kategoride bulunan ücretsiz seçeneklerle kullanabilirsiniz. Bu haftaki bölümün kapak resmini tamamen ücretsiz bir şekilde Pixlr E ile hazırladım. Evet, umarım bahsetmiş olduğum tasarım araçlarını beğenmişsinizdir. Sizler de en çok kullandığınız alternatifleri yorumlar bölümünden paylaşabilirseniz çok sevinirim. Böylelikle bizler de yeni ve kayda değer alternatifler hakkında bilgi sahibi oluruz. Bölümün sonuna kadar seyredenlere teşekkür ederken destek olmak için hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olabilirseniz yine çok sevinirim. Haftaya farklı bir bölümle tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Kamera performansını arttıran en iyi uygulamaları olmadı veya gönderi ağırlıklı hazır GoDaddy tarafından satın alındığından yani her iki tarafta yapılan işler sadece o